MÜSİAD Fuarı, MÜSİAD için çok önemli etkinliklerden birisi. İlk fuara katılanlardan birisi değilim. O dönemin zorlukları içerisinde arkadaşlarımız anlatırlar. Ürünlerini yerlere adeta koyarak sergilemek durumunda kalmışlardı. Bu işin başlangıcıdır. Başlangıçlar da önemlidir. O süreç devam ederken, İzmir Fuarı ile birlikte başlayan süreçler devam ederken sonraki yıllarda Dünya Ticaret Merkezi'nde fuarları yapmaya başlamıştık. Benim de hem sektör kurulu başkanı hem de yönetim kurulu üyesi olarak katıldığım fuarlarda biz 3 holde fuar gerçekleştirir. Arada o yiyecek içeceklerin satıldığı holde de açılışımızı yapardık. Genellikle ilgili bakanımız, ekonomi bakanımız veya ticaret bakanımız kimse o dönemin bakanı onlarla yaptığımız bir süreç vardı. Yine istişareyle devam ederken biraz iddialı bir karar aldık. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, İstanbul Ticaret Odası'nın elinde uhdesinde olan 3 tane holün dışında 8 holden oluşuyordu. Biz bu 8 holün tümünü kullanmayı ve MÜSİAD Fuarı'nı Expo haline getirmeye karar verdik. Ceyda Hanım'la bir görüşme yaptım. 8 holün tümünü yapacağız ama kar bölüşümünde de anlaşma yapacağız dedik. Çünkü fuar gelirlerinin %30'u MÜSİAD'a, %70'i ise fuar şirketine kalıyordu. Ben bu teklifi ortaya koyunca başkan dedi, ticari uyanıklık yapıyorsun. Benim karımı elde etmek için böyle olmayacak bir hedef koyuyorsun ortaya. Niye dedim? Çünkü bugüne kadar ben dedi hep fuarlarınızı ben yaptım ve hep 3 holde yaptık. Nasıl 3'ten 8'e çıkacaksın? Vallahi dedim getir Ceyda Hanım anlaşmayı imza atacağım. Biz anlaşmamızı imza attık. Ama şöyle bir karar da verdik. O dönemdeki fuardan sorumlu genel başkan yardımcımıza tüm yetkiyi verdik. Hangi firmaya nerede kaç metrekare stand verileceği dahil olmak üzere fuarın tüm yetkisi o arkadaşımızdaydı. Hiç müdahale etmedik. Hedefleri koyduk ortaya ve Allah'a şükürler olsun hem 8 holün 8'inde bir tanesini açılış için ayırdığımız hol olmak kaydıyla fuarımızı gerçekleştirdik ve MÜSİAD Fuarı'nı da o günkünden bugünkü devam ettiği şekliyle MÜSİAD Expo'ya çevirdik. İhracatın hayatımızdaki önemini, katma değerinin farkındayız. MÜSİAD gibi bir kuruma da fuarını Expo mantığıyla dönüştürmek yaraşırdı. Fuarımızı Expo'ya döndürdükten sonra Cumhurbaşkanımızla da şöyle küçük bir anımız olmuştu. 8 holdeyiz. Övdü MÜSİAD'ı. O zaman Expo yaptığımız o uygulamamızı övdü. Çok güzel ama yetmez dedi. Hafifçe kendisine hediyemizi takdim ederken dedim ki efendim yetmez dediniz ama 8 hol vardı. 8'ini de zaten kiraladık. Ne yapacağız? Kaçak kat mı çıkacağız? Esprisini yaparken arkadaşlarımızdan bir tanesi, Filistinlilerden bir tanesi kendisine bir Filistin atkısını getirdi. Tam bir hediye verecektik. Atkıyı kendisine kullanabileceği şekilde boynuna taktı. Çok güzel bir resimdir. Bugünün tarihi itibariyle 2024 yılının Nisan ayı itibariyle bakıldığında Gazze'de yaşananlarla o günkü fotoğrafın sanki bugün çekilmiş gibi olması bizim açımızdan çok daha önem kazanıyor tabii. Hüznüyle inşallah Gazze'deki kardeşlerimizin acılarının bir an önce sonlanması itibariyle bakıldığımızda da son derece önemli diye düşünüyorum. MÜSİAD Expo ve o Filistin atkısı bizim açımızdan çok önemli bir hatıradır.